Ben robot değilim. Size bu cümle hiç yabancı geldi mi? Eminim gelmemiştir kardeşim. Hele ki şu kutucukların karşımıza çıkma sebebini biliyor musun? Bizim insan olup olmadığımızı mı sorguluyor bu sistem? Bugün RedChapt'ın ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve bot olup olmadığını nasıl anlıyormuş bundan bahsedeceğiz. Ha bu arada dipnot olarak söyleyeceğim. Bunu nasıl kendi web sitemize entegre edeceğiz? Birazdan onu da anlatacağım sizlere. Hazırsanız başlayalım. Selam canlar, ben Kubilay Can. Öncelikle RedChapt'ın geçmişine bakalım. 2007 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından geliştirilen RedChapt 2009 yılında Google tarafından satın alınmıştır. RedChapt'ın amacı internette bot saldırılara karşı engelleme sistemidir. Google bu sistemi geliştirerek günümüzde en güvenilir güvenlik çözümlerinden biri haline getirdi. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? RedChapt kullanıcıyı bot olup olmadığını algılamak için birkaç tane yöntem kullanıyor. Klasik yöntemlerden birisi olan ben robot değilim. Bu kutucuğu işaretlememizi istenir. Ama bunu bir bot da yapabilir. İşte burada da devreye davranış analizi giriyor. Davranış analizi mi? Allah Allah. Bu da neymiş dediğinizi duyar gibiyim. Bak anlatıyorum, iyi dinle. Google fare hareketlerinizden tutun da tıklama hızınıza ve ekranda gezinme şeklinize kadar anlık bir şekilde takibini yapıyor. Gerçek insan olup olmadığınızı. Şu elimde tutmuş olduğum fare beni nasıl deşifre edebilir? Bak ben sana söyleyeyim. Şu altta bulunan sensörü görüyorsunuz. Bu sensörle yere koyduğunuzda ilk elinize alır almaz mouse'la hafif de olsa ileri doğru veya geriye doğru bir oynama olur. Elinize aldığınızda alt taraf kayıyor ya, yine oradan bir patlak veriyorsun. Hadi varsayalım ki oradan vermesen de ben sana desem ki gideceğin bölgeye doğru tam mesela bir paylaş butonu var. Paylaş butonun Ş'sinin üstüne geleceksin. Bunu desem bana titretmeden oraya götürebilir misin? Götüremezsin. Elin %100 titrer. Ufak da olsa anlamasan bile sen sistem bunu anlıyor. Koordinatlara göre çalışıyor. Onun için sürekli hareketini izlediğinden dolayı eğer kesintisiz bir şekilde düz bir çizgiyle ilerliyorsan seni bot olarak algılıyor. Bazı durumlarda sadece bir kutucuk işaretlemek yetmiyor. Google biraz daha işi zorladı ve dedi ki doğrulamalar da ekleyerek güvenliğini bir üst kademeye taşıdı. Örneğin trafik ışıkları, otobüsler ve yaya geçitleri seçmemizi istiyor. İşte bunu yapmak kolay gibi geliyor ama bize kolay, bota zor. Çünkü bot görsel analiz konusunda yetersiz seviyede. Çünkü Google rastgele resim veriyor. Hadi rastgele vermese, belirli resimler verse belki görsel analiz o kadar da zor olmayabilir ama işte rastgele verdiği için bu biraz daha işi zorlaştırıyor. Hatta RedChapt'ın sesli doğrulama sistemi de var. İşte bu da görme engelli kardeşlerimiz için yapıldı. RedChapt'ı en çok nerede görürüz? Bak söylüyorum, iyi dinle. Forum doldururken, yorum yaparken, giriş yaparken, ziyaret ederken veyahut şifre sıfırlama ekranında çokça görürüz. Özellikle spam ve sahte hesapların önüne geçebilmek için işte web sitelerinde RedChapt'ı kullanıyorlar. Ya şimdi diyeceksin ki abi ben o kadar hesap açtım, fake hesap, hiç onu algılayamadı. İşte öyle değil kardeşim. Senin bir iki tane hesabınla uğraşamaz adamlar. Bu adamlar büyük işlere uğraşıyor. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bundan işte belki de bir iki ay önce sizlere dedim ki beni bir ajans attı demiştim. Bazı ajanslar sunucularında hesap depoluyorlar. Bunların sebebi ne biliyor musun? İşte kemik kadrosuna izleyici, hediyeler ve yorum atabilmesi için, yani onun keşfete düşürebilmesi için sahte hesapların etkileşimiyle canlı yayınlar coşturuyor veyahut YouTube'daki videoları. İşte bunlar hep bot üzerinden kurulmuş bir sistemdir. Spam nedir? Onu da anlatayım. Spam aslında bir kullanıcıyı şikayet veyahut yorum atarak onu darlamak veya onun hesabının çöküşünü sebebiyet kılması için yapılan bir taktiktir. Bu spam beğeni olabilir veya spam yorum olabilir, spam şikayet olabilir, spam paylaşma olabilir. Yani bir sürü spamın türleri var. Yani spamın asıl açıklayıcı kelimesi birden fazla kez gönderim yapılmasına denir. Umarım anlamışsındır güzel kardeşim. Bazı sitelerde fark etmeseniz bile RedChapt'ın versiyon 3 sistemini kullanıyor. Bu biraz daha arka planda çalışıyor ama sen fark edemiyorsun. Senden hiçbir şekilde doğrulama istemiyor. Seni anlıyor ve onun için senin hesabına direkt ban atıyor. Hadi biraz da teknik konulara gidelim. Ya benim bir web sitem var. RedChapt eklemek istiyorum. Abi bot saldırılar bana da gelebilir. Gel bakalım şimdi teknik olarak nasıl yapılıyormuş? Bundan bahsedelim.
bahsedeyim. İlk olarak Google Reçap sayfasına gidin. Oradan alacağımız anahtar kelimeleri için başvuru oluşturun. Hesabı oluşturduktan sonra sizden istenilen alan adı. Evet, site yayındaysa alan adınızı girin. Eğer site yayında değilse büyük ihtimal bu çalışmayacak bu sistemin. Bunu oluşturmanız lazım. Her neyse, alan adınızı aldığınızı varsayıyorum. Google size 2 tane anahtar kelime verecek. Birincisi site anahtarı, ikincisi gizli anahtar. Bu ikisini de kenara kaydedin. Çünkü ilerleyen vakitte lazım olacak. Visual Studio programımızı açıyoruz ve oraya reçap.php yazıyoruz. Şu an vermiş olduğum bu kodları siz de aynı şekilde kendiniz de sayfaya oluşturup içerisine aktarabilirsiniz. İçeride bulunan DataStack adında bir bölüm var. Buradaki kısımda sizin site anahtarınızı girmeniz lazım. Size verilen kenarda kaydetmiş olduğunuz site anahtarınızı DataStack'e ekleyeceksiniz. Daha sonra yeni bir sayfa oluşturup ismine process_forum.php diyorsunuz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz kodları da forum.php'ye eklemiş oluyorsun. Bu kodların içerisinde bulunan secret key ise senin gizli anahtarındır. Almış olduğun gizli anahtarı da buraya yapıştır. Bu kadar basit. Sen de reçaptını yaptın. Eğer bu video işine yaradıysa kesinlikle arkadaşına paylaşmanı tavsiye ediyorum kardeşim. Çünkü böyle videoların devamı için kesinlikle beni takipte kalmanız lazım. Evet, nasıl ekleyeceğinizi öğrenmiş oldunuz. Gelin bir de testini yapalım. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ha, bu arada sana dipnot vermek istiyorum kardeşim. Bu sistem localhost'ta çalışmaz. Bu sistem eğer siten yayındaysa çalışır. Localhost'ta nasıl bir hata alacaksın? Şimdi birazdan onu da göstereceğim. Şimdi gelelim kontrol kısmına. Arkadaşlar, ekranda görmüş olduğunuz site bana aittir. avbulut.com. Hepiniz zaten bilmeniz lazım. Çünkü yakın bir zamanda burası e-ticaret sitesine dönecek. Hani ben videolar çekiyorum ya işte kutu açılımı ile ilgili. Belki kutu açılımı videolarında ürünleri burada satışa verebilirim ucuz bir şekilde ve bu da herkesin en azından alabileceği ürünler olabilir. O 1-2 tane alıyoruz, en azından buradan satışa vermiş oluruz. Şu anda e-ticaret kısmı yayında değil. Üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Reçap'ın nasıl çalıştığına tıkladım arkadaşlar. Hop, var mı sıkıntı? Ben göremedim şahsen. Çalıştı. Şimdi gönder dediğimde başarılı bir yazı aldım. Peki geri geldim. Tekrar şöyle yaptım. Bu sefer tıklamıyorum. Gönder dedim. Başarısız dedi. Bu kadar basit arkadaşlar. Siz de ücretsiz bir şekilde Google'ın bu Reçap sistemini nasıl kullanacağınızı öğrenmiş oldunuz. Bir de gelin localhost'a, yani yayında olmamış haline koyalım. Tepki alırsınız. Localhost bu site anahtarı için desteklenen alanlar listesinde yok. Bunu ekleyebilirsiniz ama bazen yiyor bazen yemiyor. Bilmiyorum, bende mi oluyor o sıkıntı bilemiyorum ama ben sürekli localhost'u dahil etmeye çalıştıkça IP adresiyle olsun, localhost olarak olsun sürekli bir hatayla karşılaşıyorum. Büyük ihtimal bu herhalde Google tarafından yasaklanan bir durum haline gelmiş. Ama dediğim gibi arkadaşlar, çalışıyor. Bilginiz olsun. Şunu da demeden geçmek istemiyorum. Burada görmüş olduğunuz hani başarılı başarısız kısmı var ya, gönder tuşuna bastı ya, yukarıda da form var varsayalım. Eğer başarılı olursa form gönderecek. Eğer başarılı olmazsa yine tekrar bu sayfada takılacak. Siz ona göre ayarlayacaksınız. Zaten eğer şüphelenirse kendisi tiki işaretlemeden bir uyarı çıkarır. Reçap botlara ve spamlara karşı en güzel koruma yöntemidir. Bence hani eğer siteniz varsa ve sizler de bundan dolayı muzdaripseniz, ki keza zaten böyle durumlar çok oluyordur, veyahut adamın bir web sayfası vardır, e-ticaret yapıyordur, birbirlerini çekemiyorlar, spam attırıyorlar. Bu sebepten dolayı tabii bunlar hoş bir şey değil. Rekabetin biraz vücut bulmuş hali, yani kavgaya döner bu iş, ama işte bunun için de koruma yöntemi olarak Reçap'ı kullanmanı tavsiye ederim. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda bekliyor olacağım. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atıp yorum atmayı unutma kardeşim. Ne diyoruz? Ben senin hacker'ınım. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use.